Sabahın ilk ışıkları kerpiç evin taş avlusuna vururken buz gibi suyun sesi sessizliği bozuyordu. 22 yaşındaki Zeynep, çeşmenin başında diz çökmüş, dünden kalan bir leğen dolusu çamaşırı çitiliyordu. Soğuktan çatlamış elleri sızlıyor, nefesi havada beyaz bir buhar oluyordu. Üzerindeki solmuş bordo başörtüsü incecik omuzlarına düşmüştü. Ahşap kapı gıcırtıyla açıldı. Emine sırtında kalın kahverengi yeleği, başında beyaz çiçekli siyah başörtüsüyle avluya adım attı. Yüzünde merhametten eser yoktu. Çatık kaşlarıyla kızına yukarıdan bakıyordu. İçeriden sızan sobanın kokusu ayaza karıştı. "Bitmedi mi o paçavralar? Elimde mi büyütüyorum seni tembel teneke?" diye bağırdı sesi yankılanarak. Zeynep'in omuzları çöktü. Boğazına oturan o tanıdık düğümü yutkunarak geçiştirmeye çalıştı. Islak ellerini yeşil hırkasına silerek yavaşça ayağa kalktı. Başı öne eğikti. "Bitiyor ana, suyu zor ısıttım," diye mırıldandı sesi titreyerek. Gözlerinden düşmek üzere olan yaşı anası görmesin diye hızla sildi. Emine kollarını göğsünde bağlayarak kibirle güldü. "Suyu ısıtamamış. Ben senin yaşındayken dağdan odun indirir, tarlaya koşardım. Yeni yetmelerin canı tatlı. Çabuk ol, sedirdeki yünler çırpılacak, daha kahvaltı hazırlanacak," diyerek arkasını döndü ve sıcacık odaya geri girdi. Yarım saat sonra Zeynep, üzerinde dumanı tüten çorba tenceresi ve somun ekmeklerin olduğu ağır bakır siniyi iki eliyle kavrayarak odaya taşıdı. Odada gürül gürül yanan sobanın sıcağı donmuş yanaklarına vurdu. Siniyi dikkatlice eski kilimin üzerindeki tahta altlığa yerleştirdi. Emine, köşesindeki minderli sedire kurulmuş, elindeki tesbihi çekerken kızının hizmetini kayıtsızca izliyordu. Zeynep siniyi bıraktıktan sonra sofraya oturmadı, kapının kenarında ellerini önünde bağlayıp boynunu bükerek bekledi. Evin kızı değil de karın tokluğuna çalışan bir azap gibiydi. Dış kapının tokmağı vurdu ve komşu Hatice, zümrüt yeşili başörtüsü ve şefkatli yuvarlak yüzüyle içeri girdi. Odanın sıcaklığına adım atarken gözleri doğrudan kapı ağzında tir tir titreyen Zeynep'e takıldı. Hatice'nin yüzü asıldı, elindeki küçük yoğurt bakracını kenara bıraktı. "Emine abla, kızcağız niye kapıda bekliyor, çağırsana sofraya," dedi Hatice sedirin ucuna ilişirken. Emine lokmasını yuttu. Onun işi çok, yiyip de ağırlık çökmesin. Kız kısmı anasına hizmet etmeyecek de kime edecek? "El eli yur, el de yüzü," dedi gayet rahat bir tavırla. Zeynep'in dizlerinin bağı çözüldü, sırtını usulca soğuk kerpiç duvara yasladı. Hatice'nin ona acıyarak bakan gözleri Zeynep'in içindeki o derin yarayı daha da kanatmıştı. Kendi evinde bir köleden farksızdı. Gençliği şu dört duvar arasında eriyip gidiyordu. Hatice, duydukları karşısında yoğurt bakracını yavaşça eski kilimin üzerine bıraktı. Odanın sıcaklığına rağmen Emine'nin sözleri buz gibi esmişti. Gözlerini kapı ağzında büzüşen Zeynep'ten ayırmadan iç çekti. "Aman Emine abla, el sözüyle evlat mı tartılır? Gencecik kız bu, sabahtan beri ayazda suyla boğuşuyor. Yazıktır, günahtır," diyerek öne eğildi. Zeynep, çatlamış elleriyle yeşil hırkasını kavramış, hafifçe titriyordu. Emine bakır sinideki sıcak çorbasından bir lokma aldı, umursamazca yuttu. "Ağaç yaşken eğilir Hatice, şimdiden yüz verirsem, el kapısına gittiğinde anası tembel alıştırmış demezler mi? Ben onu yarına hazırlıyorum," diye savundu kendini. Sesinde şefkatten eser yoktu. Zeynep'in yorgun gözlerinden süzülen yaş yıpranmış hırkasına düştü. İncecik bedeni, bitmek bilmeyen işlerin altında ezile ezile kamburlaşmıştı sanki. Lokmasını bitiren Emine, bekleyen kızına sertçe döndü. "Dikilme öyle put gibi. Git avludaki çuvalları taşı, kışlık yünler havalanacak. Kalın sopayı al da tozunu çırp. Akşama kadar bitmezse sobanın yüzünü göremezsin," diye kükredi.
Zeynep boğazına batan düğümü yutkunarak başını salladı. Kaskatı kesilmiş elleriyle kapının mandalına uzandı. Sıcak odayı arkasında bırakarak dondurucu avluya adımını attı. Ahşap kapı kapandığında Ayaz keskin bir bıçak gibi yüzüne çarptı. Avlunun köşesinde ağır yün çuvalları duruyordu. Bordo başörtüsünün uçlarını titreyen elleriyle boynuna doladı. Çizmesi delik olduğundan buz tutmuş çamur ayaklarını sızlatıyordu. İlk çuvalı kucaklamaya çalıştı ama kolları kalkmadı. Dizlerinin bağı çözüldü, çuvala sarılıp kerpiç duvara yaslandı ve gözyaşlarını rüzgara bırakarak sessizce hıçkırdı. İçeride ise Hatice'nin huzursuzluğu artmıştı. Çorbasını içen Emine'ye kınayan gözlerle baktı. "Yapma abla," dedi sesi titreyerek. "Kendi doğurduğuna el kızı gibi muamele ediyorsun. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz derler. Kul hakkından ağırdır evlat hakkı. Bu kızın feryadı arşa ulaşır." Hatice'nin sözleri odadaki sessizliği kesmişti. Sobadaki odunların çıtırtısı bir an için duyulan tek ses oldu. Emine tesbihi sinirle minderin üzerine fırlattı. Gözlerinde öfke kıvılcımları çakıyordu. "Bana merhamet dersi vermek sana mı düştü Hatice? Ben doğurdum, ben doyuruyorum. Evlat hakkıymış. Asıl benim onun üzerinde hakkım var. Anayım ben," diye bağırdı. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Kibir insanın boynunda ne ağır bir taştı da Emine bunu bir taç sanıp gururla taşıyordu. Tam o sırada dışarıdan şiddetli bir gürültü koptu. Tahta bir çubuğun kırılma sesine Zeynep'in acı dolu çığlığı karıştı. Avludaki buzlu zeminde ayağa kayan Zeynep, koca çuvalla birlikte taşların üzerine yığılmış, elindeki sopa kırılmıştı. Çuvalın içindeki yünler çamura saçılırken, genç kız sağ dirseğini tutarak acıdan iki büklüm olmuş, nefesi kesilmiş halde kıvranmaya başladı. Zeynep'in acı feryadı kerpiç evin kalın duvarlarını aşıp odaya düştüğünde Hatice elini göğsüne bastırarak yerinden fırladı. Emine ise istifiğini bozmadan sedirde tesbih çeken elini durdurmakla yetindi. "Yine ne sakarlık etti beceriksiz, kesin bir şeyi devirdi," diye söylendi dişlerinin arasından. Hatice ona cevap bile vermeden telaşla ahşap kapıya koştu. Kapı açıldığında dondurucu rüzgar Hatice'nin yüzüne çarptı. Zeynep, avlunun ortasında çamurla karışık buzun üzerinde cenin pozisyonunda kıvrılmış yatıyordu. Solmuş bordo başörtüsü sıyrılmış, saçları çamura bulanmıştı. Kırılan sopanın parçaları ve çuvaldan taşan beyaz yünler etrafa savrulmuştu. Genç kız sağ kolunu göğsüne bastırmış, acıdan dudaklarını ısırıyordu. "Zeynep, kuzum!" diye feryat etti Hatice. Dizlerinin üzerine o buz gibi çamura çökerek kızın soğuktan kaskatı kesilmiş, elini avuçlarının arasına aldı. Zeynep'in yüzü bembeyaz olmuş, alnında soğuk terler birikmişti. "Kolum, Hatice teyze, kolum koptu sanki," diye mırıldandı. Hatice kızın şişmeye başlayan dirseğine dokunmaya korkarak incecik omuzlarına sarıldı. Emine omuzlarına attığı yün şalıyla ağır adımlarla eşikte belirdi. Yüzünde zerre ana merhameti yoktu. Keskin gözleri yerde kıvranan evladından çok çamura bulanmış yünlere takılmıştı. "Kör müsün be kızım? Gitti onca kışlık yün, çamur ettin hepsini," diye bağırdı. Kendi canından olanın acısı 3 kuruşluk yünün değerinden aşağıda kalmıştı onun gözünde. Hatice başını hışımla kaldırdı. "Senin gözünü hırs bürümüş Emine. Kızın kolu kırıldı diyorum. Sen yün derdindesin. İnsan kapısındaki köpeğe acır da evladına acımaz mı?" dedi sesi titreyerek. Emine ellerini beline koydu, umursamazca omuz silkti. "Kırık olsa duramaz, incinmiştir o. İşten kaçmak için numara yapıyor yılan. Kalk diyorum sana, rezil ettin bizi." Zeynep, anasının zehir zemberek sözlerini duyunca gözlerini yumdu. İçindeki sızı kırıktan daha derinlere inmişti. Hatice'nin yardımıyla tek dizinin üzerinde doğrulmaya çalıştı ama sağ kolu cansız bir dal gibi sarkıyordu.
Yorgun, feri sönmüş gözleriyle yıllar sonra ilk kez anasının yüzüne dik dik baktı. O bakışta artık kırgın bir isyan ateşi yanıyordu. "Sen çekil şuradan!" diye çıkıştı Hatice, kendi sıcak bej hırkasını çıkarıp titreyen Zeynep'in omuzlarına örterken. "Ben onu sargıya götüreceğim. Sen otur, kıymetli yününü topla." Emine küplere bindi. Koca avluyu inleterek bağırdı. "Eğer gidersen o kapıdan bir daha giremezsin Zeynep. Adımını atarsan hakkımı helal etmem. Aklını başına al." Zeynep, sağ kolu gövdesine yapışık, anasının öfkeden kararmış yüzüne son kez baktı. Gözyaşları çamurlu yanaklarından süzülüyordu. Tek kelime etmedi. Hatice'nin koluna tutunarak sürüklenen adımlarla o taş avludan çıkıp dış kapıya doğru yürümeye başladı. Arkasında bir zamanlar yuva sandığı o kerpiç zindanı bıraktı. Zeynep ve Hatice köyün çamurlu ve buz tutmuş dar sokaklarında ilerlerken dondurucu ayaz her ikisinin de yüzünü kesiyordu. Zeynep'in sağ kolu bej rengi hırkanın altında cansız bir dal gibi sallanırken her adımda dudaklarından boğuk bir inilti dökülüyordu. Arkalarında bıraktıkları o ahşap kapının yankısı genç kızın zihninde hala çınlıyordu. Yıllarca eziyet gördüğü o kerpiç evden anasının bedduasını sırtlanarak çıkmıştı. Ayakları geri gitmiyor, içindeki o kırgınlık adımlarını ileriye itiyordu. Hatice'nin yeşil kapısından içeri adımlarını attıklarında içeriden yayılan ıhlamur ve sıcak ekmek kokusu Zeynep'in yüzüne çarptı. Hatice kızı usulca divana oturturken, "Geçti kuzum, şimdi şifacı ebeyi çağırttım, sarar o kırığı," diye fısıldadı. Zeynep'in gözleri odada gürül gürül yanan sobanın kızıl alevlerine daldı. Kendi evinde bu sobanın yanına ancak kül temizlemek için yaklaşırdı. Boğazına oturan düğümü yutkunarak, "Hakkını helal et Hatice teyze, sana da yük oldum," diye mırıldandı. Hatice, sedirdeki yün battaniyeyi alıp Zeynep'in titreyen omuzlarına şefkatle örttü. "İnsanın insana yükü mü olur? Asıl ananın o taş bağlamış kalbidir ağır olan," dedi dolmuş gözleriyle. Genç kızın çamurlu çizmelerini usulca ayaklarından çıkarırken Zeynep'in kan oturmuş, çatlak topuklarını gördü. Yıllarca sadece elleri kanamamış, gençliği de bu çatlakların arasına sızıp yok olmuştu. Hatice'nin yüreği sızladı, kızın buz gibi ayaklarını kendi elleriyle ısıtırken yanaklarından yaşlar süzüldü. Aynı anlarda Emine, koca kerpiç evin avlusunda saçılan çamurlu yünlerin başında tek başına dikiliyordu. Kırılan sopanın parçasına öfkeyle bir tekme savurdu. "Akşama kalmaz süklüm püklüm döner kapıma, aç it gibi sızlanır," diye söylendi. Başındaki beyaz çiçekli siyah başörtüsünü düzeltip kollarını sıvadı. Çamura bulanmış koca yün çuvalını tek başına kaldırmak için eğildi. Fakat daha ilk hamlesinde beline giren keskin bir sancıyla inleyerek dizlerinin üzerine çöktü. Koca çuval yerinden oynamamıştı. Emine, yıllardır bir bardak suyunu bile kızına getirtmeye alışmış bedeniyle ağır işin ne demek olduğunu çoktan unutmuştu. Soluk soluğa kalarak yeleğinin yakasını çekiştirdi. Avlunun buz gibi taşına oturdu. "Ben tek başıma da yeterim bu eve. Gelsin, kapıda yalvartmazsam bana da Emine demesinler," diyerek dişlerini sıktı. Oysa etrafını saran o dipsiz sessizlik, koca evin yalnızlığını ilk kez bu kadar ürkütücü bir şekilde yüzüne çarpıyordu. Akşam karanlığı çöktüğünde rüzgarın uğultusu evin ahşap pencerelerini zangırdatmaya başladı. Emine karanlık odada yanmayan sobanın önünde oturuyordu. Odun kırmak, sobayı tutuşturmak. Hepsi Zeynep'in işiydi. Kalın kahverengi yeleğine iyice sarındı, titreyen elleriyle gaz lambasını zar zor yaktı. Gözleri kapıya kayıyor, "Şimdi çalar, ağlayarak girer içeri," diyordu. Ama o gece ahşap kapının tokmağına dokunan sadece acımasız kış ayazı oldu. Hatice'nin evindeki sıcak odada havaya yayılan keskin karanfil ve zeytinyağı kokusu sobanın isli sıcağına karışmıştı.
Yaşlı şifacı ebe, Zeynep'in şişmiş dirseğini tahtalarla sabitleyip sardı. Genç kız acıyla dudaklarını ısırsa da yüzünde tuhaf bir huzur vardı. Kendi evinde olsa inlediği için azar işitirdi. Oysa burada başucunda bekleyen şefkatli bir el vardı. Ebe evden ayrıldıktan sonra Hatice dumanı tüten tarhana çorbasıyla döndü. Çorbayı divanın kenarına bıraktı. Zeynep'in sol elini avuçlarına aldı. "İç kuzum, için ısınsın," dedi usulca. Zeynep titreyen parmaklarıyla kaşığı kavradı. Boğazına oturan o katı düğüm, çorbanın sıcağıyla değil, bu karşılıksız merhametle yavaş yavaş çözülüyordu. Kahverengi gözlerinden süzülen yaşlar yanaklarındaki çamuru yıkayarak damladı. "Ben hep sanırdım ki," diye mırıldandı titreyerek, "anaların eli sadece dövmeye yarar. İnsanın yuvası meğer ne soğuk, el kapısı ne sıcakmış." Hatice onun solmuş bordo başörtüsünü düzeltip saçlarını okşadı. Zeynep yıllar sonra ilk kez bir omuza yaslanıp ağladı. Aynı saatlerde koca kerpiç evin dondurucu karanlığında Emine'nin kibri sırtına binmiş bir dağ gibiydi. Gece ayazı pencereden sızıyordu. Sedirde eski bir yorgana sarılmış, tir tir titriyordu. Kalkıp sobayı yakmak istedi ama beline saplanan bıçak gibi sancı nefesini keserek onu mindere çiviledi. Omuzları çöktü, elleri kaskatı kesilmişti. Gözleri odanın ortasındaki kapkara sobaya takıldı. 20 yıldır bir kez olsun kül temizlememişti. Uyuşmuş parmaklarıyla yastığın altındaki kibrite uzandı. Ancak kibrit kutusu kayıp karanlık zemine düştü. Eğilip almaya çalıştı ama beli izin vermedi. Bir zamanlar o odada padişahlar gibi kurulan kadın, şimdi karanlığında aciz bir esirdi. Sabahın ilk ışıkları buz tutmuş camlardan sızdığında evin sessizliği sağır ediciydi. Emine'nin dudakları morarmıştı. Gözlerini ahşap kapıdan ayırmamıştı. Her rüzgar sesinde "İşte geldi, dayanamadı açlığa," diye geçiriyordu. Kibri hala aklını kör ediyordu. Derken avlu kapısının tokmağı vurdu. Sönük gözlerinde cılız bir zafer parıltısı koptu. Beline giren krampları hiçe sayarak inleye inleye doğruldu. Başındaki beyaz çiçekli siyah başörtüsünü düzeltip o eski kaba duruşunu takınmaya çalıştı. Yenildiğini kızı görmemeliydi. Kapı açıldı ancak eşikte beliren kişi Zeynep değildi. Hatice, yeşil başörtüsü ve ciddi yüz ifadesiyle dikiliyordu. Odanın dondurucu soğuğu yüzüne vurunca ürperdi. Hatice elindeki küçük bohçayı ahşap zemine bıraktı. "Kızın 3-5 parça eşyasını topladım," dedi. Emine'nin elleri yorganı kaskatı sıktı. "Ne eşyası? Aç it gibi dönecek o buraya," diye bağırmaya çalıştı ama sesi cılız çıktı. Hatice başını iki yana salladı. "Dönmeyecek Emine. Sen dün onun sadece kolunu kırmadın, sana olan bağını da kopardın." Hatice'nin sözleri kerpiç evin buz gibi avlusunda yankılanırken Emine'nin yüzündeki o kibirli maske tuzla buz oldu. Zeynep'in bir daha bu kapıdan içeri girmeyeceği gerçeği soğuk bir tokat gibi yüzüne çarpmıştı. Boğazına koca bir düğüm oturdu, çatlak dudakları titredi ama kibri hala yakasını bırakmıyordu. "Kendi bilir," diyebildi sadece. Sesi hırıltılı ve zayıftı. "Açlıktan nefesi kokunca kimin kapısına düşecek göreceğiz." Hatice bu taş kalpli kadına son bir kez acıyarak baktı. Gözlerinde ne öfke kalmıştı ne de sitem. Sadece derin bir acıma duygusu vardı. Başını iki yana sallayarak arkasını döndü. Zümrüt yeşili başörtüsüyle o şefkatli kadın buz tutmuş sokağa adım atarken arkasında yıkılmaya yüz tutmuş koca bir enkaz bırakıyordu. Emine eşikte ayaklarının ucundaki o küçük bohçayla tek başına kala kalmıştı. Kapıyı kapatmak için uzandı ama beline giren o dehşet verici sancı yüzünden iki büklüm oldu. Bir zamanlar o avluda sedire kurulup Zeynep'e emirler yağdıran, başı göğe eren kadın gitmiş. Yerine çaresiz, bir bardak suya muhtaç bir ihtiyar gelmişti. Titreyen elleriyle kapının pervazına tutunarak zorlukla içeri adım attı. Ahşap kapı arkasından örtülürken
Koca evin dipsiz sessizliği üzerine çığ gibi düştü. Aradan haftalar geçmiş, kışın en sert günleri çökmüştü. Emine'nin o her daim bacası tüten, temizliğiyle övündüğü evinin üstüne ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Avlu kar altında kalmış, bir zamanlar Zeynep'in kanayan elleriyle çitilediği çamaşır leğeni tamamen buz tutmuştu. Köylüler, Emine'nin kibrinden çekindikleri için o kapıyı çalmaz olmuşlardı. İnsanın en büyük zindanı kendi ördüğü duvarlardı. O sırada Hatice'nin evinde bambaşka bir bahar yaşanıyordu. Dışarıda kar fırtınası uğuldarken, içerideki sobanın üzerinde ıhlamur kaynıyordu. Zeynep kolundaki sargılar tamamen alınmış, sıcak sedirde oturmuş huzurla yün eğiriyordu. Yüzündeki o kalıcı hüzün silinmiş, yerine taze bir tebessüm yerleşmişti. Hatice'nin ona uzattığı sıcak çayı alırken gözlerinin içi gülüyordu. Kendi öz anasının veremediği yuvayı el kapısında bulmuştu. Emine ise aynı anlarda karanlık ve buz gibi odasında eski yorganın altına büzüşmüştü. Beli tutulduğu için günlerdir odun kıramamış, sobayı yakamamıştı. Gözleri köşede duran boş bakır siniye takıldı. Açlık ve soğuk kemiklerine işlerken yıllarca kızına ettiği zulümler bir bir gözünün önünden geçiyordu. Bir damla yaş kırışık yanaklarından süzülüp yorgana düştü. Kibir, insanı göğe çıkardığını sanırken aslında diri diri toprağa gömüyordu. O taş duvarlar arasında tek başına soğuktan titreyerek ölümü beklerken "Ben ettim, ben buldum" diye inledi kuruyan dudaklarıyla. Evlat hakkı kul hakkından ağırdı. Merhamet etmeyene merhamet edilmezdi. İnsan ektiğini biçer, kendi kazdığı kuyuya eninde sonunda kendi düşerdi. Zeynep'in o dondurucu avluda döktüğü her damla gözyaşı, şimdi Emine'nin karanlık gecelerine yağan bir azap yağmuru olmuştu. Sevgili dostlar, kibir ve zulümle kurulan hiçbir saray ayakta kalamaz. Kalp kırmak, hele ki size muhtaç bir evladın kalbini kırmak, iki cihanda da bedeli ağır olan bir hesaptır. Bu ibretlik hikayemizin sonuna geldik. Eğer hikayemiz yüreğinize dokunduysa, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hayat dersinde buluşmak üzere, merhametle ve sağlıcakla kalın.